Mutfakta hayattan, mutfağımızdan merhaba. Bugün de evde yapabileceğimiz hem kolay hem pratik, ayrıca çok kolaylıkla da yapabileceğimiz incecik döküm tavada yufka ekmek tarifi. 350 gram unumuz var. Fazla da gelebilir, eksik de gelebilir. 250 mililitre suyumuz var. 11 gram tuz. Güzelce yufka ekmeğimizi yapabilmek için şöyle leğenime aldım. 250 mililitre suyumuzu da leğenimize alıyorum. 11 gram tuzumuz var. Ben ayarladım. Fakat şöyle bir iyice eritip suyun içerisinde yine de bir bakacağım. Şöyle güzelce bir öncelikle tuzuna bakmam gerekiyor. Yeterli, gayet iyi geldi. Pilav tuzu gibi olacak arkadaşlar. Ve unumuzu üzerine alıyorum. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Bu suya 350 grama yakın un ilave ettim. Fazla da alabilir, eksik de alabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde dedim. 10-15 dakika hamurumuzu iyice yoğuracağım. Hamurumuz çok çabuk toparlanmış oldu arkadaşlar. Tuz orantısını ideal ilave ettiğimizde pilav tuzu gibi. Üzerine unu alır almaz hemen hamurumuz toparlanıyor. Henüz daha yoğuracağım 10 dakikaya yakın. Şöyle size yine göstereyim. Gayet güzel bir hamur elde etmiş olduk. Yine de 10 dakikaya yakın hamurumuzu yoğurduğumuz zaman pürüzsüz, daha güzel bir hamur elde etmiş olacağız. 10 dakika yoğurup geliyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. 10 dakikadan fazla da yoğurdum arkadaşlar. Çünkü hamur ne kadar yoğrulursa o kadar güzel ekmek oluyor diyebilirim. Şöyle tabağıma da un aldım. 13 tane beze geldi. Ben kendi tavama göre ayarladım. 50 gram arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle bezeleme işlemine başlıyorum. Şöyle artan küçük bir hamurum kaldı. Onun da bir önemi yok. Onu da ufak açacağım. Ve hemen bezeleme işlemine başlıyorum. Şöyle güzelce bezeledim. Tabağıma alıyorum. Evet, tüm bezeleme işlemimiz de bitti. Üzerine güzelce nemli bir bez örteceğim. Üzeri kabuk bağlamasın diye. Yarım saat bekletip yufkamızı açmaya başlayabiliriz. Unumu aldım. Şöyle küçük bir oklavayla güzelce açacağız. Görmüş olduğunuz gibi çok yumuşadı arkadaşlar. Yarım saat bekletince daha rahat açılacak. Hemen bir bezemden başlıyorum. Şöyle ilk başta bol un alıyorum arkadaşlar. Ve açmaya başlıyorum. Tabii ki bu arada ocağımı yaktım. Tavam ısınıyor. Şöyle kenarlardan üstüne yine unu alıyorum. Kendime doğru çekerek açıyorum yufkamızı. Üzerinde ovalama işlemi yapmıyorum. Bezemiz küçük olduğu için kırışacak. Ondan dolayı şöyle dediğim gibi hemen kendime doğru çekerek devam ediyorum açmaya.
Yufkalarımız kurumadan hemen tavama alıp pişiriyorum. Kurumadan hemen pişirmemiz gerekiyor. Şöyle elimle açacağım ve pişireceğim. Hafif göz göz oldu mu hemen ters çeviriyorum. Bezemi kendi tavama göre ayarladım. Döküm tavama göre. 50 gram arkadaşlar. Sizler de kendi tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle kenar kısımlarını içe dökeceğim. Kenarlarını pişireceğim. Şöyle nar gibi kızardı. Hemen diğer kenarına çok fazla kurutmadan yufka ekmeğimizi pişirirken tavamızın içerisi un oluyor. Ara ara mutlaka unu da peçete yardımıyla güzelce silip alıp o şekilde tüm yufka ekmeklerimizi pişiriyoruz. Bu kadar yeterli. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu diyebilirim. Yufka ekmeklerimiz hazır. Hemen şöyle kenara alıyorum. Şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Elimizde ısladığımız zaman küçük yufka ekmekler olduğu için çok fazla ıslatmayayım diye böyle fıs fıs şişeyi ayarladım. Şöyle kenar kısmından güzelce yufka ekmeklerimizi ıslatıyorum. Tüm yufka ekmeklerimizi güzelce ıslattım. Şöyle fıs fıs şişeyle yine kenarlarından arkadaşlar, kenarları kuru gelmesin diye tamamını etrafından suladıktan sonra güzelce sofra bezimizi tamamen üzerine kapatıyorum. Yumuşayana kadar bekliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yumuşamış. Hafif şu kenar kısımlarında var. Onu da katlarken sprey şişeyle hafif suladıktan sonra tekrar katlıyorum. Tüm yufkalarımızın kenar kısmında eğer hala yumuşamamış, sert kalmışsa dediğim gibi şöyle hafif suladıktan sonra katlayıp üst üste alıyorum. Evet, tekrar hafiften bir suladım. Dediğim gibi. Şimdi sofra bezimizi kapatıyorum. Güzelce bir 15 dakika daha kalması yeterli. Yufka ekmeklerimizi şöyle güzelce poşete aldım. Daha güzel yumuşaması için arkadaşlar. Dediğim gibi yarım saatte bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra istediğimiz şekilde güzelce soframıza alıp tüketebiliriz. Aylarca bayatlamayan yumuşacık tavada kolay kuru yufkalarımız hazır. Güzelce sprey şişeyle püskürterek ıslattım. Yumuşacık olunca dolaba kaldırıp istediğimiz zaman çıkartıp tüketebiliriz. Islatmadığımız zaman günlerce, aylarca kalabilir. Bu yufka ekmeğimizden hemen şipşak tavada tava böreği de olabilir. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Yine bir videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, zili açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.